Marmara Denizi'nden çıkan gizemli uzaylı başlığı. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nin gizemli batık adası Vordonisi'de basına tam yansımayan inanılmaz bir keşif yapıldı. Adanın civarında dalış yapan Musa Özkaya ilginç bir metalik başlık buldu. Bu daha önce hiçbir benzer uygarlığa ait olmayan garip bir başlıktı. Yapısı, şekli, formu ile bu dünyaya ait değilmiş izlenimi veriyordu. Başlık araştırılmak üzere Orion UFO ve Dünya Dışı Varlıkları Araştırma Merkezi kurucusu ve başkanı dostum Kuzey Atacan'a bırakıldı. Başlık hakkında derin bir tarama ve araştırma yapmaya başlayan Kuzey Atacan daha sonra başlıktan beni haberdar etti ve bu sayede araştırmaya dahil oldum. Üniversiteden bazı hocalar ile görüşüp bilgi almaya çalıştım. Sonuçta sadece birkaç resim ile doğru bir saptama yapmak mümkün olmasa da bazı sonuçlara varıldı. Bu sonuçlara geçmeden ve tam araştırma ile ilgili verileri sizlerle paylaşmadan önce olayın merkezi olan Marmara Denizi'ne ve Vordonosi adasına kısaca bir göz atacağız. Çünkü bölge UFO'lar ve USO'ların sürekli görüldüğü bir alanda yer almakta. Böyle olunca da bulunan başlığın tesadüf eseri orada olduğunu söylemek biraz basit kalmakta. Belki de bölgede eskiden bir denizaltı UFO üssü bulunmaktaydı. Ya da adadaki simyacı rahipler dünya dışı varlıklar ile iletişimin bir yolunu buldular. Bunlara geçmeden önce şimdi bölgeyi inceleyelim. Ege'ye, Çanakkale Boğazı ve Karadeniz'e de İstanbul Boğazı vasıtasıyla bağlanan bir iç deniz olan Marmara Denizi, kadim Propontis denizcileri ile balıkçılar arasında önceden herhangi bir belirti olmaksızın ani deniz hareketleri ile girdaplar gibi düzensizliklerin oluştuğu çalkantılı bir deniz olarak kötü bir şöhret yapmıştı. Tecrübeli denizciler sınırları dahilinde seyretmekte olan gemiler ile tekneleri tehdit eden belirli tehlikeli bölgelerden söz etmekteydi. Marmara üzerinde faal halde olup da söz konusu düzensizlikleri oluşturan güç her neyse ayrıca uçmakta olan araçları da etkilemekte ve hiç beklenmeksizin onun tesir alanına giren uçakların düşmelerine de sebep olmaktadır. Ne ilginçtir ki Marmara Denizi 40 derece kuzey ile 41 derece kuzey enlemleri arasında yer alır. Ve bu enlemler üzerinde birçok felaketin ve ufolojik fenomenin kaydedildiği bir diğer iç su kütlesi olan Amerika'daki büyük göllerden Erie Gölü bulunmaktadır. Bu konuda gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus da Marmara'nın güney ve doğu kıyılarının hemen yakınında 4 tatlı su gölünün bulunmasıdır. Marmara Denizi'nin üzerinde ve çevresinde yer alan söz konusu yöre UFO gözlemlerinin sanki bir araya toplandığı bölgelerden biri olarak tezahür eder. Ve tabii İstanbul kenti bu gizemli felaketler sahası dahilinde UFO faaliyetlerinin odak noktasını oluşturur. İstanbullular çoğunlukla gökte büyük bir hızla seyreden ve Marmara'nın üzerinde gözden kaybolan ya da Marmara'ya dalan gece ışıklarından bahsederler. Bunların USO olma olasılığı çok yüksektir. Peki nedir bu USO'lar? Özellikle USO nedir kısaca açıklayalım. USO'lar gündüz veya gece faaliyetlerini gösteren ışıklı, koyu renkli ya da metalik görüntüsü olan çok çeşitli şekilleri bulunan oval, daire, küre, üçgen, yumurtamsı, silindirik ve benzeri dünyanın hemen her değişik bölgelerinde bulunan okyanuslara, denizlere, göllere, nehirlere veya dere sularına dalan ya da sudan çıkarak gökyüzüne yükselen, salt su yüzeyinde seyreden, su altında olağanüstü hızlarla giden veya bir şekilde su ile ilgilenen hem denizaltı, hem gemi, hem uçak ve hem de uzay aracı özelliklerini yerine getiren kompleks ve tuhaf tanımlanamayan araçlardır. En muhafazakar UFO araştırmacıları bile tüm UFO olaylarının en azından %35'inin denizlerde ya da suya yakın bölgelerde meydana geldiğini kabul etmektedir. UFO araştırmacısı Evan Trans Sanderson'a göre tüm UFO raporlarının yaklaşık %45'i USO gözlemlerinden oluşmaktadır.
Bir başka ufolojist olan Antonio Ribera ise toplam UFO olaylarının %50'sinden fazlasının USO'larla ilgili olduğunu söyler. Ülkemizde özellikle Marmara Denizi, Ege Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Ceyhan Gölü, Van Gölü, bazı nehirler ve bir takım bataklıklar USO'lar açısından oldukça aktif bölgeler olarak kabul edilmektedir. Bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde uzun bir video gelecek. Ama şimdi konumuza devam edelim. Aralık 1981, Ocak 1982 UFO akımından da görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgeleri daima yoğun ufolojik faaliyetlere sahne olmaktadır. Birazdan söyleyeceğimiz gibi bu faaliyetlere paralel olarak Marmara ve Ege denizinde sık sık gizemli deniz hareketleri meydana gelmektedir. Zamanın gazetelerinde Marmara ve Ege'nin bu tür özellikleriyle ilgili olarak yeni haberler çıkmış bulunmaktadır. Bunlardan 25 Ocak 1982 tarihli gazetede "Kaptanlar dikkat! Marmara Denizi'nde manyetik alan var" başlıklı bir yazıda şöyle denmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni'nden sonra ortaya çıkan esrarengiz olay kazalara yol açıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni esrarını korurken Marmara Denizi'nde de esrarengiz olaylara rastlanıldığı açıklandı. Özellikle Marmara Adası yakınlarındaki manyetik alanın çok şiddetli olduğu ve gemilerin pusulalarında saptamalar meydana getirdiği belirtildi. Bu arada yıllar önce Marmara Adası'nda bir Sovyet savaş gemisi ile Kıbrıs bandırallı bir şilebin de adanın manyetik alan çekişi yüzünden karaya oturduğu belirtildi. İlgililer ayrıca bu alan içerisinde haberleşmenin de bozulduğu, televizyon ve radyo yayınlarında şiddetli parazitler meydana geldiğini söylediler. Öte yandan Türkiye'nin manyetik alan haritasının yapımına başlandığı ve haritanın ilgili kuruluşlara dağıtılacağı da öğrenildi. Peki bu kadar büyük bir manyetik alanın tam merkezi acaba neresiydi? Sulara gömülen Vordonisy Adası bunun için olasılığı yüksek bir bölge olabilir. Eski tarihlerdeki el yazmalarına, kitaplara ve günümüze doğru gazetelere geçmiş pek çok görgü tanığını barındıran olayların aynı bölgede görülmesi bu olayı destekler niteliktedir. Şimdi bu olaylara kısaca bir göz atalım. 422'nin Şubat'ında İstanbul'da gökyüzünde gizemli bir kuyruklu yıldız görüldü. 467 tarihinin ocağında ise yine İstanbul'da gökyüzünde beliren gizemli bir kuyruklu yıldız 40 gece devamlı olarak ışıklar içinde neşretti. 566 tarihinin Kasım'ında İstanbul'da gökyüzünde doğudan batıya doğru mızrak şeklinde büyük bir yıldız görüldü. 602 yılının 15 Nisan'ında İstanbul'da gökyüzünde kılıç şeklinde bir yıldız ortaya çıktı. 764 Nisan'ında İstanbul'da gökyüzünde bir ay boyunca gizemli ve ürkütücü bir yıldız yağmuru oldu. 814 yılının Temmuz'unda İstanbul'da gökyüzünde garip bir yıldız görüldü. 905 yılının 16 Mayıs'ında İstanbul'da gökyüzünde doğuya doğru ışık neşreden bir yıldız fark edilmiş ve bu yıldız 40 gün boyunca gece sürekli olarak izlenmişti. 975 yılının Ağustos ayında İstanbul'da gökyüzünde bir gece yarısı beliren selvi ağacı şeklinde bir yıldız 80 gece süreyle gözlemlendi. 1066 yılın Mayıs'ında İstanbul'da gökyüzünde doğuya doğru ışık neşreden bir yıldız 40 gece süreyle gözlemlendi. 1402 yılının Mart'ında İstanbul'da gökyüzünde beliren ve mızrak şeklinde bir kuyruklu yıldız 6 ay devamlı olarak doğudan batıya doğru hareket etti. 1453 26 Mayıs İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılmış olan kent gün boyu kalın bir sis tabakasına büründü. Geceleyin sis kalktığında Ayasofya'nın üzerinde garip bir ışık görüldü. Bu ışığı hem Bizanslılar hem de Türkler görmüştü. Ayrıca Bizanslı nöbetçiler Türk hatlarının çok gerilerinde hiçbir ışığın bulunmaması gereken yerlerde bazı parıltılar gördüler. Bu ışıkların mahiyeti
meçhul kalmıştı. Kaynak Ruchman Stevens, The Fall of the Constantinople, 1965. 1885 2 Kasım Üsküdar'da, İstanbul'da şafak sökerken önce mavimsi ve sonra yeşilimsi bir renk alan ve 5-6 metrelik bir irtifada seyreden son derece parlak bir alev Üsküdar Vapur İskelesi çevresinde bir dizi dönüş yaptı. Göz kamaştıran parlaklığı sokakları aydınlattı ve evlerin içi ışıkla doldu. 1,5 dakika süreyle izlenen UFO daha sonra denize daldı ve denize dalışı sırasında hiçbir şekilde su sesi işitilmedi. Kaynak Valéry Jacques, Anatomy of the Phenomenon, 1965. 1890 Mayıs, İstanbul. Küçüklüğümde 1890'lı yılların sonlarında bir gün biz Erenköy'de otururken İstanbul Göztepe çayırına gökyüzünden alevler saçarak parlak bir cismin indiğini, bir zamanlar burada kaldığını, Erenköy'den ve diğer mahallelerden olayı izlemek için pek çok kişinin oraya gittiğini hatırlıyorum. 1972 yılında vefat etmiş olan Ben Atıfet Tamer'in 1967 yılında anlattığı bu ufolojik olay, ayrıca o yıllarda 90 yaşlarında olan bir başka bayan tarafından da teyit edilmişti. Bu ikinci tanık çocukluğunda Göztepe çayırına inen bu cismi görmek için herkesin koşarak gittiğini, ancak küçük olması nedeniyle kendisinin götürülmediğini söylemiştir. Dahası bu araçtan uzaylı varlıkların da çıktığını üstteki ilk tanık belirtmiştir. Günümüze gelene dek daha yüzlerce haber ve başlık bulunmakta. Fakat biz bunlardan sadece bazılarını ele aldık. Tıpkı diğer adalar gibi Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapan Vordonisi adasının en önemli yapısı manastırdı. Vordonisi manastırını keşiş Photios yapmıştı. Photios kendi halinde bir manastır keşişi iken erkek kardeşi Sergios'un İmparatoriçe Theodora'nın kız kardeşi ile evlenmesi üzerine önce saraya gelmiş, burada kendisine çeşitli görevler verilmiş, nihayet Rum Patriği Ignatios'un görevinden azledilmesi üzerine çok genç sayılabilecek 38 yaşında Ortodoks Rum Kilisesi Patriği olmuştur. Patrik Photios bir anlaşmazlık yüzünden görevden alınarak Vordonisi adasına sürgüne gönderilmiş, yerine de devrik Patrik Ignatios yeniden patrik olmuştur. Anlatılanlara göre Ignatios ölünce Photios yeniden patrik olmuş, 11 yıl kadar patriklik yaptıktan sonra 867'de tekrar azledilmiş ve ömrünün son yıllarını Vordonisi adasındaki manastırında geçirmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Temmuz 1010'da tarihin en büyük depremlerinden biri olur ve Vordonisi adası da bu depremlerde sular altında kalır. Adanın sakinleriyle birlikte sulara gömülmesi diğer adalarda yaşayanların deprem korkusunun artmasına sebep olmuştur. Nesilden nesle aktarılsa da zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisi adası, Fener Rum Patrikhanesi'nin milattan sonra 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilmiştir. Harita İstanbul'a en yakın ve en küçük adanın neresi olduğu sorgulandığında cevap yine Vordonisi olmuştur. Kayıp adayı yakın tarihte ortaya çıkartan isim Büyük Adalı Doktor Aquila Millas'tır. İtalya Salerno Üniversitesi Ortaçağ Latin Araştırmaları Bölümü öğretim üyesi Alessandra Ricci, Satros Manastırı'nı araştırırken manastırın ikizinin Vordonisi adasında olduğunu ortaya çıkarır. Günümüzde Küçükyalı, Çınar Mahallesi Semt Camisi'nin ve muhtarlık binasının yakınındaki yıkıntının 9. yüzyıldan kalma Satros Manastırı'nı ve Baryas Sarayı olduğunu belirlemiştir. Yapıyı 1936 yılında Profesör Doktor Semavi iyice ortaya çıkarmıştır. İddiaya göre Satrios Manastırı'ndan deniz altına doğru giden uzun dehlizler yani yeraltı geçitleri bulunmaktadır. Bu geçitler iki manastırı
birbirine bağlıyordu. O dönemin teknolojisi ile oksijensiz bir şekilde su altında ilerlemek mümkün değildi. Şimdi burada bir ara verelim. Evet, adanın yakınlarından çıkan bu başlık boyut olarak bir insanın kullanımına uygun değil. Ama belki buna benzer başlıklar o zamanın teknolojisine uygun olmasa da iletişim halinde oldukları üstün varlıklardan elde ettikleri bilgiler ile benzerlerini yapıp kullanan simyacı bilginler ve rahipler olabilir. Ancak manastırdan deniz kıyısına gizli çıkış yerleri olan kaçış tünelleri de olabilir. Örneğin Beykoz'daki Hünkar Kasrı'nın gizli kaçış tünellerinde olduğu gibi. Bu yeraltı gizli geçitlerinin büyük depremler ile çöküp kullanılamaz hale geldiklerini düşünürsek, çoğu gizli bilginin bu kilisenin ikizi olan manastırda, yani Vordonisi adasında olduğunu düşünebiliriz. Peki bunun olma olasılığı nedir? Ada zamanında büyünün ve simyanın merkezi durumunda olduğundan burada deneme yapan yüksek simya ustaları başka boyutlar ve uygarlıklar ile iletişim kurmuş olmaları mümkün. Avrupa'da cadı avından kaçan okültist ve gizem bilimciler, simyacılar buraya göç ederek çalışmalarını sürdürmüş ve burada gruplar halinde birleşerek şeytani pek çok deneyler yapmış ve bu deneylerde bazı kaynaklara geçmiştir. Hatta bazı kaynaklar adadaki Satros Manastırı'nın rahiplerinin de astroloji ve metafizik alemi, simya ile uğraşan kimseler olduğunu, bazı yüksek rahiplerin şeytani deneylere katıldıkları için aforoz edildiklerini yazmakta. Sanki bu manastır gizem araştırmacıları için bir merkeze dönüşmüş ve dönemin ruhban din alimleri tarafından şeytanın idaresine geçmiş olduğu söylencesi yayılmıştır. Adaya büyü yaptırmak, fal baktırmak ve başka nedenler ile giden şehir halkı ise gecelemeden işleri biter bitmez karaya dönmek zorunda kalmışlardır. Yine ada ley hattı üzerinde olduğundan ve suyun içinde bulunduğundan boyutsal geçişin mistik simgesi olan bu element ile güçlü bir konumda bulunmaktadır. Belki de bu güç ile bilinmeyen varlıklar dünya dışı alem ile iletişim kurmaları kolaylaşmıştı. Şimdi başlığa ve özelliklerine gelmeden önce konuyu benimle paylaşan ve görüşlerimi alan Orion UFO ve Dünya Dışı Varlıkları Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanı dostum Kuzey Atacan'a ve araştırmada çalışan, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başlığın ağız kısmındaki mazgal, bunun ağız kısmını korumak ya da tehlikeli bir ağızdan karşı tarafı korumak için yapıldığını gösteriyor. Başlığın metalinin bronz, bakır, kalay, altın ve bilinmeyen bir metal karışımı olduğu düşünülüyor. Hem tam tespiti hem de yaşı için karbon 14 testine götürülecek. Başlık normal bir insanın başının sığacağından çok daha büyük ve yaklaşık 10 kilo civarında. Başlığın üst kısmı bu büyük olasılıkla, yani alt kısmı bağlantı yeri ve diğer parçaları kayıp. Başlığın alın kısmının üzerinde burun çıkıntısına doğru işlevi bilinmeyen bir boynuz ya da ağız kısmı ile birleşen bir çıkıntı bulunmakta. Ve yine ense kısmının üzerinde ise bir şeylere takmak ve çekmek için bağlantılı boşluk bulunmakta. Bu belki de bir yere onu sabit tutmak için kullanılan kancanın bağlandığı yer. Başlığın göz kısmının iki tarafta da çok önde olması, bir insanın göz kısmına denk gelemeyecek şekilde yapılması, bunun kesinlikle insanlar için yapılmadığının göstergesi. Yine başlığın sağ boyun kısmına yakın yerde sanki bir boru bağlantısı yeri gibi bombeli, çember bir kısmı var.
oyuk şekilde. Başlığın iç kısmı metalik çıkıntılar ile dolu. Tahminen içine takana zarar vermemesi için metal kısmı veya baş takılan yere daha yumuşak bir katman bulunmaktaydı. Fakat belki zamanla, belki de parçalanmanın etkisiyle kırılıp yok oldu. Başlığın iç kısmında bulunan içe doğru 4 çıkıntı bu başlığın bir kalıp yardımı ile döküm şeklinde sıcak olarak döküldüğünü göstermekte. Yine başlığın üzerinde yumuşak ve bukrum şeklindeki alanlar rastgele değil, bu şekilde tasarlandığının da bir göstergesi. Bu tasarının en önemli özelliği belki de başlığın ısıyı hızlıca emip içinde absorbe etmesi. Yani gelen bütün sinyalleri ya da dalgaları bir şekilde içine alıp tamamen içinde hapsetmesi. Başlığın içinde bazı baskı, damga ve belli belirsiz bilinmeyen bir alfabeden oluşan yazılar mevcut. Bu yazılar Mars'ta bulunan bir kayanın üzerindeki işarete çok benzemekte. Başlığın insan reptilyan arası melez bir varlığa ait olduğu ve yakalanan bu varlığı teskin etmek, saldırmasını önlemek amacı ile bu başlığın takıldığı söylenmekte. Bu varlık üzerinde daha sonra bazı majik deneyler yapılması olasılığı da bulunmakta. Başlığın arkasındaki kanca da geçecek boşluktan duvara zincirlemek için kullanıldığı, daha sonra deneyler bitince bu varlığın parçalanarak öldürüldüğü tahmin edilmekte. Başlığın içinde ufak da olsa altın tozuna rastlanmakta. Altın da majik ve ezoterik deneylerde çok fazla kullanılan, bağlantıyı sağlayan güçlü elementlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde bölgeye yapılacak detaylı bir araştırma sonucunda ortaya çıkacak yeni kanıtlar ve belgeleri de sizlerle paylaşacağım. Fakat o güne dek Ezberbozan TV'de konu üzerine yapılan detaylı bir sohbetin linkini sizlere kaynak bölümünden sunuyorum. Yeni deliller ışığında görüşmek üzere. Bir daha söyle abi. Yani görsele baktığımız zaman deniz ürünlerinden, mahsullerinden hani fener balığı diyeceğim şu başının ön tarafına baktığınız zaman burada bir boynuz çıkıntısı var. Ama ön taraftan bakarsanız bir domuz gibi duruyor bir yerden ama domuz da değil. Baktınız hocam. Çok enteresan ve göz yola tam denk gelmiyor aslında. Ön tarafa geldiği için boşlukta kaldığı için geliyor. Gözünüz ortada kalıyor. Şurada kalıyor. Gözler şu kısımda kalıyor şöyle. Döküm ya da kalıp da değil, evde yapılmış tamamen. Yok, kalıp var. Kalıp var mı? Kalıp var. Ama o dönemde normal. Alelade bir kalıp sarılacak. Yani işçiliği de katmışlar biraz. Kalıp var çünkü kalıbı izlerini buradan da şeyden de görüyorsun. Kalıp var yani. Şurası hocam beni çok o üçüncü göze yönlendiriyor. Tam oraya denk gelmesi tesadüf. O boynuz sanki sonradan ilave edilmiş ya da şey mi yapmışlar? Şurada bir sanki kaynaklama gibi bir şey var. Şu kısım özellikle. Ya sonradan olsa bile aynı dönem. Hı, aynı dönem tabii ki. Aynı zamanda yapılan. Hani bir şey. acaba orası açıktı da sonradan mı eklediler Olabilir. acaba diye düşünüyorum. Çünkü burası ile orası Olmaz uyuşmuyor diye bir gibi. şey yok. Çünkü biz bunda şey görmüyoruz. Hepsi bunların eritme kaynağı. Dolgu yani. Bir tane daha anons alalım. 2 tane kulak kısmı var. Böyle geçsene Kuzey. Karşıya bak. Ha, siz de göstereceğim. Kulak kısmı bir tane. Yok. Ben bundan böyle buraya doğru elimi çevirince Erkan abi sen de oraya dön, olur mu? Son günlerde Bostancı açıklarında tuhaf bir hareketlilik yaşanıyor.
çok sayıda UFO gözlemi gerçekleşti. Ve yaklaşık bundan 1000 yıl önce İstanbul depreminde sulara gömülen Vordonisi açıklarında tespit ediliyor bu hareketlilik ve geçtiğimiz günlerde çok enteresan bir şey çıktı sudan. İşte bu görmüş olduğunuz metal başlık Vordonisi adasının sulara gömüldüğü alandan dalgıçlar tarafından çıkarıldı. 7 kilodan daha ağır bir nesne. Tam olarak nasıl bir metalden yapıldığını bilmiyoruz ama uzmanlarımız özellikle Kuzey Atacan ve Hüseyin Güngör arasında altının da olduğu, bakırın da olduğu tuhaf bir karışım olduğunu düşünüyorlar. Ve şu an için insan için mi yapıldı ya da niçin bu başlık yapıldı, nerede kullanılıyordu emin değiliz. Birkaç ayrı alternatifimiz var. Onları şimdi Kuzey ile beraber dile getirelim. Ne olabilir Kuzey? Yani iki ihtimalimiz var. Hüseyin Bey'in de gerçi söylediklerine göz önüne almak lazım. Çünkü her türlü şeyi değerlendirmek gerekiyor ama bizim görüşümüz iki yönde. Birincisi su altı uygarlığı, yani çok yüksek bir su altı uygarlığına ait İçinde toplanıyormuşum. Gene oğlum yemek var diye. yani gerçekten. Şimdi o çanların özelliği de odur. O çanlar belirli frekans aralıklarında yapılır. O titreşim başladığın zaman bütün varlıklar tuk 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 doluşmaya başlarlar. Hintlilerin kullandığı o kaselerle Onlar da beraber ruhları aynı çağırmak için mantık kullanılan zaten. kaseler. Aynı mantık. Uzaylılarında cinler geliyor. İncelerimden falan yapalım bari. Kafayı çevirin o tarafa. Bizi çeksene abi konuşurken Kuzey. Kuzey'e Kırmızıya basıyorum değil mi? basın zaten abi. Peki abi bunu Çekiyor mu? Gel Hüseyin abi sen de. Gel abi gel. Şöyle beraber şöyle gidelim. Otur yan yana. yanımıza. Evet. Aha. bu aslındaymış. Video çekiyor abi şey konuşabilirsin. Önce fener balığına benzettim ama hiç fener balığına da benziyor. Boynuz gibi. Bir insan kafasıyla Aynen. çok çok ağır, çok Aynen. da büyük. Yani bir insanın kafasında taşıması için çok ağır bu. Bir de şurada iki delik dikkatimi Ve çekti. yani Hocam, sanki sonradan mı insan oldu? için değil bu sanki. Bana da öyle geldi çünkü hiç insan yapısına benziyor. Göz yuvaları bile birbirine uymuyor. Yani bu ağırlıkta bir kafatası mümkün değil. Yani suda hareket etmesi imkansız zaten başta. Bir de o şu sağdaki bakın kulak yeri gibi ama öteki tarafta yok o. Hadi şuradan diyelim ki sallıyorum. Eski bir deniz başlığı olduğunu düşünsek. Buradan bir hava başlığı girse ama yine gözler uymayacak. Bize öyle bir malzeme şey var. olsa Kuzey Bey niye boynuz yapsın? Tabii işte değil mi? Hepsini değerlendiriyoruz. Şu an kafamızda canlandırıyoruz. Metal de yani şey bakır Bakır değil değil. bu. Döküm gibi Bakır bir şey değil. sanki. Yanmasın. Hani sobalarda kullanılan şeylere benziyor. Yapılan karbon testi zaten 2000 yılından En daha kötü 2000 yıllık yaşlı olduğunu diyor, söylüyor. değil mi? Evet. En kötü ihtimalle 2000 yıllık olduğu söyleniyor şu an. Eksperlerin bakışına göre. Ki zaten üzerindeki korozyondur, erimesidir. Hani bu deniz O zaman kanseri hani dedikleri olay var. şu an içinde. Konuştuğumuz gibi bir olay. Yani ya bu maji ve büyü ritüellerinde kullanılan bir aksesuar, bir kostüm aksesuarı Ya da ya da dünya dışı varlıkların bir şekilde orada bir düşürmüş su altı uygarlığı olduğu ya da başka bir şey olabilir. yani ya da çok eski bir uygarlığa ait bir başlık. Yani. Senin yorumun nedir? Bakacağım abi. Şimdi birincisi şöyle bir şeyine bakalım. Koyalım. Çek abi. Şimdi gözlüklerim Çekiyor var değil mi? gözümden. Şunu çekiyor göz. Şimdi burada bir kere kafanın oturduğu bir şey var. Yani bu başlık olduğu kesin. %100. Bir insana göre oluyor mu abi? Bak bakalım. Şimdi bak hani bizim kaslarımızda da içinde vardır Evet, ya. bir dolgu malzemesi. Bir dolgu taşıyor. malzemesi vardır. Şimdi bakalım. Gözlerimize denk geliyor mu? Geliyor. Kulağına da denk geliyor. Geniş olay. Kulağıma da denk geliyor. Tamam mı? Yani bu benim yaşlarımda, benim yapıma sahip olan birisi için gayet ideal. Evet. 40 yaşlarında Sivaslı. Erzurumlu da olabilir. Ne yapıyorsun? Filadesli olmasın hocam. Atlantis bile olabilir. Abi biz Artvinli Şimdi- olduğumuz Evet. Bu da ısıyı emme, absorbe etme şeyine bakıyoruz. Çekelim şimdi. Gördüğün gibi hiçbir şey yok. Anında gitti. Yani iletim muhteşem bir Isıyı malzeme. emiyor. Şimdi Direkt gel çekiyor. bakalım. Aynı şekilde. Hatta hiç bak şey yapmıyorum. Elini koy oraya, yasla. Koy. Tamam mı? Koy. Şimdi çek elini oradan. Şimdi bakıyoruz. Gördük mü eli?
Ve bayağı da sıcak. Bütün alanı kaplıyor sıcaklık. Ya üzerinde hiçbir iz kalmadı. Hiçbir sıcaklık şey yapmıyor. Yani bu da o metalin iletiminin çok çok üst seviye olduğunu görüyoruz. Yani o Yani- frekans taşımak ve almak adına oldukça önemli bir metal o zaman. Yani hem öyle de diyebiliriz hem yani inanılmaz bir absorbe özelliği var. Hani hep anında Bünyesini hapsediyor, emiyor. şeyi yok ediyor. Enerji Yani yok mesela ediyor. bunu demirde de yapabiliriz. Bunun bir şey ne var? Göreceğiz, biz gene kalacak. Mesela şuraya koyuyorum. Alüminyum üzerinde. Tamam mı abi? Buraya koyuyorum. Elimi. Şimdi çekiyorum. Gördüğün gibi hala kırmızılık orada iz devam ediyor. Görüyor musun? Evet, hızlı bir soğuma var. Alüminyum olduğu için ama bak yine de Kapı girişi olması. yine de evet. Yine de şöyle yapayım. Heh. Tamam. Bak gördün mü? Evet. Çok ilginç bir objeyle karşı karşıyayız. Şöyle şöyle çeksene abi ya. Ama dur kafaya bir şey koyayım. Kafayı göçertir adamın. Koy abi Hüseyin abi. Aman abi gözleri kaşınmış evet. Ah elimi bırakamıyorum ki. Arkadan tutayım mı çaktırmadan? Ha yok dur bir şey koyalım altına. Abi kitap gibi bir şey var mı? Şurada şeyler var ama. Ha olur olur. Kara. Ne koysak acaba? Not defteri bir şey var ya. Adamın kafaya geçiyor lan bu. İşte işkence. Yemin ediyorum bu adam öldürmek için. Parisli modacılar görmesin bunu ya. Gucci 2 gün sonra yapamaz. Gucci 2 gün sonra yapar valla. Neyse böyle çek bari. Yemin ederim kafa gider. Evli modası. Hüseyin abi evlat olsan sevilmezsin yemin ediyorum. İşte gerçek yüzüm. İşte hakikati görün. Bizi hep kandırdım bugüne kadar. Yani şu benzeyen kısma baktık ama şey de olabilir o tabii ki. Hepsinde. Şimdi. Allah Allah. Abi. Burada bir şu şey daha var. Bir de açılarını değiştirelim ki. Anladın mı? Baş Ters. aşağı yazılmıştır. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.